Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümünde yine birlikteyiz. Bu programda evlilikleri sanal evliliklerle gerçek evlilikleri birbirinden ayıran unsurları konuşacağız. Ve bu sanal evlilikleri gerçek evliliğe nasıl dönüştürebiliriz? Bunun hal çarelerini de ele alacağız. Evet. Dikkatinizi çekmiştir. Hatta belki de yaşıyorsunuzdur. Evliliklerde ilgi yoksunluğundan yakınan çoğunlukla kadındır. Dikkati dağınık olan, eşini gözü görmeyense erkek. Öyle mi? Öyle. Eş, kocasının dikkatini çekebilmek için süslenir, püslenir, makyaj yapar, güzel elbiseler giyer. Ama erkek, namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz misali, karısının bu çabalarını görmezden gelir, hatta garipser. Tamam, erkekleri bir kenara koyalım. Burada bir sıkıntı var. Şimdi kadınları konuşalım. Peki kadının bu ilgi çekme çabası gerçekten eşiyle romantizmi ve erotizmi yaşama gayesi mi? Yoksa o geçmişten gelen şefkat yoksunluğunu, o içindeki o küçük kızın sevgi ve ilgi yoksunluğunu giderme gayreti mi? Hocam öyle olsa ne olur? İkisi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü günün sonunda yaptıklarımız değil, hissettiklerimiz karşı tarafa geçiyor. Danışanlarımda bunu çok fazla görürüm. Genellikle o geçmişten gelen sevgi ihtiyacını, şefkat yoksunluğunu giderme amaçlı çabalar erkekte geri teper. Erkekte istenen etkiyi oluşturmaz. Erkek bu şefkatin kokusunu alır. Şefkatin kokusunu aldı mı erkekte amiyane tabirle kadınına karşı bir yükselme söz konusu olmaz. Ne diyoruz? Bir yerde şefkat varsa orada şehvet olmaz. Olmaz arkadaş. Ne yapacağız hocam? İşte burada paradoksal bir durum söz konusu. Bir yandan içimizdeki çocukta mevcut olan şefkat yoksunluğu, öte yandan yetişkin bir kadın olarak şehveti yaşama arzusu. Peki burada son kararı kim veriyor? Elbette ki beyin. Ve beyin için ihtiyaçlar hiyerarşisinde şefkat daha üstte ve önemli bir ihtiyaçtır. Önce şefkat ihtiyacı karşılanacak, sonra şehvete gelecek sıra. Ama bu şefkat ihtiyacı dipsiz bir kuyu. İçine hangi taşı atarsan at, hepsini yutuyor. Ve iş ne yazık ki şehvete hiçbir zaman gelmiyor. İşte orada evlilikler sanal birlikteliklerden gerçek evliliğe dönüşemiyor. Ay, bu sefer kesin beğenecek. Ay, başta yapacaktın ki şöyle Neriman ya. Of. Ay, yine maymuna döndüm ben ya. Geldi. Dur. Boş ver şimdi makyajı falan ya. Oh, şükür ya, hafta sonu. Hoş geldin Kemal'im. Nerimancığım dur, vallahi daha yeni geldim ya canım. Biraz dur. Oy. Hoş geldin dedim sadece. Evet de yani dışarıdan geldim, görüyorsun perişanım zaten, yorgun argın. İşten geldim, hadi canım. Sarılma diyorsun yani. Bir soluklanayım diyorum Neriman'a. Soluklan sen. Söyle bakalım, ne yaptın akşama?
Kız sen niye bugün süslendin? Bizim bir yere mi gidecektik biz? Ya Ne bu hali? bir şey ya, ne var halimde? Neriman sana ne oluyor Allah aşkına ya? Geçen saçını falan yaptırdın. Ben buna bir şey demedim de böyle süslemeler püslemeler. Bir de ne sıktın sen? Ya güzel kokayım diye şey yaptım ya. Ya vallahi ben dışarıda it gibi koşturayım. Ekmek aslanın ağzına girmiş. Sen burada film derdindesin ya. Ya ne filmi Kemal ya? Birazcık kendime baktım diye. Yakışmamış mı? Artist mi olacaksın kız sen? He? Bir de böyle bir şeyler sıkmışsın. O Ne oldu ya? benim alerjim. Ay iç suyu. Ay düşünemedim ben onu. Allah kah. İyi misin? Geçti mi? Ay. Özür dilerim Kemal ya. Vallahi ben şey yapamadım onu. Annesinden ayrışamamış, anasının kuzusu, ergenliğine saplanmış erkeklerden bahsetmiştik. Peki ya kadınlar? Al birini vur ötekine. Kadınlara baktığımız zaman her gün 3-5 defa anneleriyle konuşmalar, evde olan her şeyi anneye raporlamalar, sürekli annenin bir mentör gibi, bir menajer gibi yönergeler, adeta sufleler vermesi. Bu ne? Bu ne? Kayınvalidelerin hayaletleri evin içerisinde dolaşıyor. Ev adeta perili köşke dönmüş. Hocam diyor, eşim konuşurken sanki kaynanam konuşuyormuş gibi hissediyorum diyor. Bir de benziyorlar ya birbirine diyor. Biliyorum diyor, onun replikleri. Ne yaptın sen şimdi? Bir çuval inciri berbat ettin. Ne yapacağını bilemediğinde kendin olacaksın. Anasının minik küçük kızı modunda evdeki problemleri çözebilmem mümkün değil. Hocam annemizle hiç mi dertleşmeyeceğiz? Dertleş. Elbette ki paylaş. Ama her şeyin bir ölçüsü var. Annen değil senin sorunların çözümü. Kel ilacı olsa başına sürerdi. Bakalım şöyle annelerin ve babaların evliliklerine. Ne kadar bizim açımızdan örnek teşkil ediyorlar. Bu kötü miras onlardan bize gelmedi mi? O mirası bize aktarırken bir şeyi bize aktarmayı unuttular. Onlardan bize geçen bu evlilik çerçevesinde şehvet yoktu. Tutku yoktu. Romantizm ve erotizm yoktu. Çünkü o jenerasyonda bunlar ayıp, günah, konuşulmasını bırakın, yaşanması bile kerih görülen şeylerdi. Kılavuzu karga olanın burnu çöpten çıkmaz. Lütfen. 21. yüzyıldayız. Hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? Reklamındaki o repliğe benzer şekilde. Hala onun aklıyla mı yürüyorsunuz? Ondan almanız gerekeni aldınız. Başımız üstüne. Lütfen ortak aklın ürünlerinden faydalanalım. Artık ailemizden ayrışmanın, annemizden, babamızdan ayrışmanın, bakın ayrılmaktan bahsetmiyorum, ayrışmaktan bahsediyorum. Kendi ayakları üzerine duran, var olabilmek için başka hiç kimseye ihtiyaç duymayan yetişkin bir birey olmanın zamanı gelmedi mi? Sen böylesine regresi olduğun halde, anasının minik kızı moduna girdiğin halde, eşin akşam eve geldiğinde sana saygı duyabilir mi? Senden romantik ve erotik çağrışım alabilir mi? Alamaz ki. Karşısında bütün gün annesiyle konuşmuş, annesinin o üst perdeden konuşmaları karşısında tamam anneciğim, anladım anneciğim deyip repliğini ezberleyen o 23 Nisan çocuğu misali birisini görecek. Böyle mi çözeceksin sen eşinle olan problemlerini? Lütfen silkin ve kendine gel.
Kimden akıl alacağına dikkat et. Bilim var, öyle değil mi? Psikoloji var, öyle değil mi? Bunu ilk sen ve annen yaşamıyorsun. Bu insanlık var olduğu olalı yaşanana gelen bir problem ve insanlık buna çözümü üretti. Bir zahmet o çözümleri doğru kaynaktan öğreniver. Ya ne gerek var be ya Neriman? Otur evinde böyle yemeğini yap. Ha? Bir de çay koy akşama. Ne gerek var bunlara? Yemeğimi de ne beğenirsin ya. Benim karımın elinden her şey gelir. Öyle olur mu? Ben de giyinip süslenmek istiyorum Kemal ya. Niye? Niye Neriman? Ne gerek var? Boşa masraf be ya. Boşa masraf be ya. Neriman. Sen yine annenle konuşmuşsun. Nereden çıktı şimdi bu? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer ha? Hı? Söyle söyle. Ne istiyor yine Zeynep Hürrem Sultan söyle. Ya saçmalama Neriman. Ay söyle ya çekinme. Ablanın çocuklarına para istedi değil mi? Ya hayda. Ne hayda. Diyorum yani hiç gizlemeye çalışma. Çocuklar okul gezisine çıkacakmış da para yok diyordu. Ya ne var yani Neriman çocuklar okul gezisine çıkacaksa? O babalar olacak hıyar 3-5 kuruş para mı veriyor çocuklara? Verdin yani. Ya sen bacak kadar çocukları mı kıskanıyorsun? Ya kıskanmak değil de yani ben kendime birazcık bakınca bir masraf oluyor sana. Ya hayatım benim sen onlarla bir misin ya? Onlar daha çocuk. Doğru değilim, doğru diyorsun. Sen biraz olgun ol ya, olgun bir kadın ol. Benim yeğenlerim manen yetim sayılır vallahi bak. Çocuklara bir şey dediğim yok Kemal de. Ya sen Fatih Hoca'ya eşimden bir şey gizlemiyorum dememiş miydin? Hı? Gizlemiyorum zaten. Ne 3-5 kuruş gizlediğim para. Ya biz 3-5 kuruşun lafı bize olur mu ya? Biz yapmayız böyle şeyleri Neriman. Sıktım. Parfüm bile değildi ya. Deodoranttı, deodorant. Ya her neyse işte. Ya ucuz diyorum yani. Ya tamam bir daha sıkma. Hem vallahi şu saçlarını da topla ya. Bak zaten kurt gibi açım. O yemekten kıl çıkarsa dönüp baştan yaptıracağım bak sana. Topla şu saçlarını ya. Açmışın kendini be ya. Bak. Şimdi ne güzel oldu işte. Ne güzel oldu. Bir de Allah'ın seviyorsan şu parfümü de sıkma bir daha Neriman. Vallahi bizim şirkette bir tane Nazmiye var. Aynı onun gibi leş kokuyorsun ya. Sen bir de bu bana habire Fatih Hoca falan diyorsun da sen Fatih Hoca'na ne diyeceksin? Kocanın bu deodorantlara alerjisi olduğunu bilmiyor musun? Nasıl kocasını seven böyle bir şey yapar mı? Ya bir daha gideriz değil mi Fatih Hoca'ya? Ay dilim eşek arısı soksaydı ya. Ha Kemal ya gider miyiz? Ya ben istemiyorum bak. Psikolog falan istemiyorum. Ben sevmiyorum öyle şeyleri ya. Ne olur ki bak bu sefer farklı olacak. Vallahi bak. Neyse ne tamam işte. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım da şöyle rahat rahat televizyon izleyeyim ha. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Anne ya olur olmaz zaman. Efendim anne. Efendim. Sesim yok. Yok ya bir şey yok. Yorgunum sadece. Yok. Yok ya anne. Biraz tartıştık işte. İşte her evde oluyor biliyorsun. Kaynanam. Ha, yok ya yok. Of anne ya. Vermiş. Ya ne yapayım kızım aslında çok da. Ya yapacak bir şey yok işte. Aman herkesin kocası aynı işte. Babam da farklı değildik. Ablası yani dediğin doğru. Sonuçta. Doğru. Tamam anne. Tamam anne. Çocuklar? Ha bugün sende kalacaklar. Tamam. Olur. Tamam anne tamam. Hadi tamam hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Vallahi rahatladım he.
Ay. Kemal annen aradı az önce. Çocuklar diyor bende kalacaklar diyor bugün. Tamam sorun yok. Tabii hayatım bir şey izliyoruz şurada. Ne diye bir şey? Kadına bakıyorsun Kemal ya. Ben bunu Instagram'da görmüştüm, şimdi televizyona çıkmış. Ha bayağı takip ediyorsun yani. Yok ya, öyle takip etmiyorum, o kadar da fazla değil yani. Konuşmaya bak bir acayip. Bu Alman böyle Türk kırması bir şey. Güzel yani. Baksana. Hayat Sempatik. hikayesini de çıkarmışsın maşallah. Yok kız, o kadar değil. Ya bir dur bakayım ne diyor? Ne diyecek ya? Kendini övüyor sürekli. Hani öyle ya. Kız çok iyi, Asi'ymiş adı he. Vallahi adı da bir acayip. Niye acayip olsun ya? Vallahi anaları babaları böyle toprağa sağlam bassın diye koymuşlar ismini. Ha? Belli. Şu tipe bak. Toprağına da nasıl böyle belli olduğu, bağlı olduğu belli oluyor. Ya kız gurbetçi olacak o kadar. Ha? Şişman bu ya. Yok kız, gayet ideal baksana. Sıfır beden mi olsun böyle, ne üflesin uçacak öyle? Ha? Teyzem yaşında bu ya. Vallahi bence sana öyle geliyor. Hiç hoşlanmadım vallahi, itici. Yani bence gayet bakımlı ama. Ya bu... Ya sen bayağı beğeniyorsun ya. Komik buluyorum. Komik yani. Belli ağzın kulaklarında. Ay, şu kılık kıyafete bak ya. Edep vardı önceden. Kız o sanatçı tabii öyle giyinecek ya. Allah var, şimdi göze görken bir kadın yani ha. O yaşta yakışıyor mu hiç ya? Vallahi yakışıyor. Yalan söyleyemem. Ben öyle giyinince olmadı diyorsun ama. Ya sen şimdi kendini Asi'yle bir mi tuttun? Ha? Asi kim, benim karım kim ya? Benim karımın elinde 10 marifet var, 10 marifet. Elime su dökemez Hiç. valla. Hiç. Başka kadınlarda makyaj çekici. Afilli elbiseler göz alıcı. Ama eşine geldiğinde yakıştıramıyorsun. Bu ne? Bunun adı dualizm. Diğer bir deyişle ikiyüzlülük. Erkeğin beyni bölünmüş vaziyette. Beyninin bir yarısı, eve bakan yarısı, evlenilecek kadını görüyor. Çocuklarının annesini görüyor. Annesinin ve babasının gelinini görüyor. Bu birlikteliğe hizmet davranışlarıyla katılan bir kadın görüyor. Ama beyninin diğer bir yarısı eğlenilecek kadının arayışı içerisinde. Diğer bir deyişle romantizm ve erotizmi yaşayacağı kadının arayışı içerisinde. Böyle bir ayrım var. Aynen özel hayatla iş hayatın ayrılması gibi bir şey. Pardon da evdeki kadının senin hem evleneceğin hem de eğleneceğin kadın. Böyle bir şey yok. Fakat bu olgunun bazı erkeklerde, hatta birçok erkekte, hatta çoğu erkekte var olduğunu söylesem iddialı bir söz söylemiş olmam. Bu da bize yine önceki kuşaklardan aktarılan bir yanlış algı. Ne yazık ki evdeki kadınlar da bu resmi veriyor. Hocam kadıncağız işte Neriman süslenmiş püslenmiş. Süslenmiş püslenmiş ama arka planda beyninin arkasındaki duygu eşiyle romantizmi ve erotizmi yaşamak değil. Onun amacı çocuksu bir dikkat çekme çabası. Eşinin kendisini görüp
o çocukluğunda annesinden ve babasından alamadığı o şefkati ondan alma çabası. Dolayısıyla sırıtıyor. Üzerine 2 beden bol geliyor, oturmuyor. Ama erkek de eşini bu şekilde görme çabası içerisinde değil. Hatta eşine yakıştıramıyor bu süsü, bu püsü. Niye? Çünkü onu yaşayacağı kadın eşi değil. Çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir çatlak. İleride büyük kırılmalara yol açabilecek, boşanmalara yol açabilecek çok sıkıntılı bir hal. Bunun kaldırılması gerekiyor. Ama bunun çözümü sadece erkekte değil, kadında da. Hocam ben ne yapayım? İşte Neriman'a bakıyoruz. Süslendi, püslendi. Bu değil. Ambalaj değil. İçerik önemli. İçerideki duygu önemli. Ne dedik? Eğer amacın şefkatse eşinin sana şehvetle bakmasını sağlayamazsın. Hani o güzel şarkıda da dediği gibi endamın yeter. Makyaja, güzel elbiselere gerek yok. Eğer eşler arasında o çekim varsa, tabii ki bu özensiz, bakımsız olun demek değil. Fakat erkeğin kafasında o dualizm ortadan kalkmışsa, eşine baktığı zaman hem eğlenilecek hem de evlenilecek kadını görebiliyorsa, kadın da zaten o moddaysa, işte o birliktelik gerçek bir evliliğe dönüşmüş demektir. Ya Kemal. Bana da o elbiseden alsana ya. Ya sen sanatçı mısın Neriman? Sana niye o elbiseden alayım ben? Ben neyim Kemal? Sen bu evin hanımısın Neriman. Evin hanımıyım. Evet. Senin eşinim değil mi? Evet eşimsin. Zaman zaman unutuyorum da. Sen zaman zaman unutuyorsun. Sen. Unutuyorum, evet. O nasıl unutmak be Neriman? He? Nasıl unutmakmış o? Ben bu evin giderlerini karşılamıyor muyum? Sen arıyorsun beni. Alo Kemal. Pazara git Kemal. Kemalcim elma bitmiş. Kemalcim gelirken çay alır mısın demiyor musun? Ondan bahsetmiyorum. Biz seninle böyle oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çiftler bunu yapmaz mı Neriman'ım? Onları yapıyoruz da işte. Ya öyle değil ya, nasıl desem ki? Çıkar şu ağzındaki baklayı hadi. Ya Kemal kaç hafta oldu ya? He, biz geziye çıkmadık. Ya yok. O da var da o değil. Ne o zaman hadi söyle. Ya kaç haftadır bizde tık yok ya. Ne demek tık yok? İşte en son ne zaman şey ettik vallahi unuttum. Sen o 3 hafta oldu değil mi? sen onları mı sayıyorsun? Saymıyorum da yani bayağı oldu diyorum. Dedim çocuklar yokken dedim. Yahu ben de bir şey zannettim Neriman ya. Senin aklın fikrin hep oralarda he. Cık, vallahi bak. Biz karı koca değil miyiz Kemal? Vallahi ben hep hazırdım Neriman. Nasıl hazırdın? Sen kadın olsaydın. Ben mi kadın olsaydım? Bir erkek nasıl erkek olur? Kadın kadın olursa. Ya ne kusurum var benim şimdi Kemal ya? Ya bir kusurun yok Neriman. Ne? Yani benim işlerim dağ gibi başıma aşmış burada. Biliyorum yani yükün çok fazla da. Ya yüküm çok fazla dağ gibi dağ. Ben de çok üstüne geliyorum bu aralar, tamam. Ya şunu bileydin işte. Da ben de yani acaba ne bileyim iyi olalım istiyorum ya. Yahu zaten Nerimancığım biz iyiyiz. Bizde bir sıkıntı yok ki sen pireleniyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet biz gayet normaliz. Yani. Yani tabii biz hem ben üstüme düşeni yapmıyor muyum? Ha? Söyle yapmıyor muyum? Yapıyorsun. 3-5 hafta sonra olmuş ne olmuş yani? Öyle tabii de. Ben şey yapamadım. Ya öyle de sen şimdi o dizileri izliyorsun. Böyle aklın bulanıyor. Onlar gerçek değil ki. Hayal onlar. Ya diziden etkilendiğim falan yok Kemal ya. Yahu biliyorum hayatım. Biliyorum da yani gene de aşk meşk onlar da yalan diyorum işte. Bak bakma onlara sen. Ya dizileri sevdiğim için seyrediyorum ben Kemal. Biliyorum oradaki her şey uydurmaca. Evet öyle. Çocuk muyum ben ya? Değilsin tabii öyle. Aynen öyle işte.
Sıkıntı yok. Hani biliyorum da. Ya çok mu ara veriyoruz diye şey yaptım da ben. Kim diyor bunu? Ya öyle bazıları böyle çok ara vermek iyi değil diyor Kemal ya. Kim Ondan bu yeni komşun Hülya mı söylüyor bunlar sana? Hülya'sı ya ne alakası var? O mu sokuyor senin aklına bunları? Ay saçma saçma konuşma Kemal ya. Bak öyle olur olmaz insanlarla oturup kalkma ha. Kimden oturup kalkacağım, evden çıkabildiğim var sanki. Neyse ne işte tamam. Heh, ben akşam yemeğe bekleme beni ya. Yemeyeceğim ben. Hasan'la görüşeceğiz. Şu bekar arkadaşının. Aynen Tandır'a gideceğiz. İyi. Ben akşam dünden kalanları yerim artık. Benim ütülerim vardı yarına, yaptın mı onları? Yaptım. Bir de siyah kumaş pantolonum vardı. Gördüm, diktin düğmesini. Heh, iyi. Ha, çocuklar neredeydi? Çocuklar nerede kalacak? Annem aradı dedim ya. He. Çocuklar onda kalacaklar bugün. İyi. İyi biraz kafa dinleriz ya. İyi. Hadi ben gittim o zaman. Tamam dur. Ne alacağız? Çantam. Gel. Ya yok şimdi ben Şunu istemiyorum. al da vallahi hadi hava soğuk üşütürsün. İyi peki tamam, Tamam. hadi. Hadi sen de Tamam. yatarsın, beni bekleme. Tamam hadi. Hem suçlu hem güçlü. Bu tabir özellikle de suçluluk ve eşlik eden yetersizlik duyguları hisseden erkekler için son derece geçerli bir tanımlamadır. İşte oyunumuzda da çiftimizde de gördünüz. Erkek nasıl da suç bastırıyor. Bu tutumun psikolojideki karşılığı narsizmdir. Evet, bunlar artistik ve de aynı zamanda narsistik hareketler. Hiç de güzel hareketler değil. Resmen manipülasyon yapıyor. Resmen var olan gerçekliği çarpıtıyor. Yavuz, hırsız, ev sahibine baskın gelir sözündeki gibi suçlu olduğu halde eşine baskın geliyor. Kadıncağız da ne yapsın? O geçmişten gelen suçluluk duygusu eşinin o suçlayıcı tavırları karşısında hemen yüzeye çıkıyor, birleşiyor ve geri adım atıyor. Bir sözde de dediği gibi, ben tanıdıklarımdan korkarım. Zira onlar nereye vuracaklarını çok iyi bilirler. Kemal, Neriman'ın hangi yaralarına vuruyor? Ne yazık ki annesinin ve babasının küçükken ona parmak sallayarak, onu acımasızca eleştirerek, onu kıyasıya kıyaslayarak açtığı o yaralara vuruyor. Aynen yaralanmış bir boksörün rakibinin yumruklarını peş peşe oraya indirip onu nakavt etmeye çalışması misali. Burada kim utansın? Burada Neriman mı utansın? Yoksa onda bu yaraları açan ve onu yaralı bir şekilde tabiri caizse sırtlanların önüne atan annesi ve babası mı? Bütün patolojilerin kaynağı ailedir ne yazık ki. Bu Neriman'a özgü bir durum değil. Hepimiz için geçerli. Yetişkin olma sürecinde bu yaralarımızı iyileştirmek bizim öncelikli misyonumuz. Aksi takdirde şarkıda da dediği gibi seni ham yapar bu zilliler. Evet. Böylesine yaralı, böylesine o yaralarından dolayı gocunuyor olduğun halde haklılığını nasıl savunacaksın Neriman? Olmaz. Onun için kendini savunmayı bırak. Haklılığını anlatmayı bırak. Kendi içine dön. İçindeki çocuğu bul ve onun yaralarını iyileştir. Ki eşinin sana attığı ya da çevrendeki insanların sana attığı o narsizm okları senin canını yakamasın. Senin yaralarını kanatamasın.
Çözüm başkalarını değiştirmekte, hele de eşini değiştirmekte değil. Çözüm kendini dönüştürmekte, kendini geliştirmekte. Kalın sağlıcakla.